Herkese merhaba. Bugün oldukça önemli bir konuyu, obeziteyi mercek altına alıyoruz. Ama bunu yaparken herhangi bir yerden değil, doğrudan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin 2024 yılındaki en güncel kılavuzundan yola çıkacağız. Yani konuyu en bilimsel ve tıbbi yönüyle ele alacağız. Bakın, kılavuz daha en başında çok çarpıcı bir ifadeyle açılıyor. Diyor ki obezite modern bir pandemi. Evet, yanlış duymadınız. Bir pandemi. Eğer kontrol altına alınmazsa hastalık ve ölüm oranlarını arttıracak bir salgın. Bu ne demek? Aslında bu cümle obezitenin kişisel bir tercih meselesi olmadığını, tam tersine acil müdahale edilmesi gereken çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu en başından ortaya koyuyor. Peki, madem bu kadar ciddi bir durumdan bahsediyoruz, obezite tam olarak nedir? Gelin işin tıbbi tanımına bir bakalım. Tanım çok net. Vücutta sağlığı bozacak kadar anormal yağ birikmesi ve bu durum yaşam süresini kısaltıyor. Ama burada kilit olan iki kelime var bakın. Kronik ve ilerleyici. Yani bu biraz kilo aldım, veririm gibi basit, geçici bir durum değil. Hayır, tıpkı diyabet ya da yüksek tansiyon gibi sürekli takip ve yönetim gerektiren, zamanla ilerleyebilen ciddi bir hastalıktan bahsediyoruz. Peki doktorlar bu teşhisi nasıl koyuyor? İşte burada devreye hepimizin bir şekilde duyduğu bir ölçüm giriyor. Beden kitle indeksi ya da kısaca BKI. Aslında bu kilonuzu boyunuzun karesine bölerek elde edilen basit ama teşhis için önemli bir başlangıç noktası. Şimdi bu tabloya baktığınızda belki sadece rakamları görüyorsunuz ama burada çok daha önemli bir detay var. O da kullanılan dil. Eskiden hafif obez, morbid obez gibi terimler kullanılırdı. Ama kılavuz diyor ki hayır, bu terimler hem kişiyi damgalıyor hem de durumu basite indirgiyor. Onun yerine tıpkı kanser evreleri gibi evre 1, evre 2, evre 3 obezite denmeli. Bu, hem hastalığın ciddiyetini doğru bir şekilde ifade ediyor, hem de konuya tıbbi bir hassasiyetle yaklaşmamızı sağlıyor. Çok önemli bir fark bu. İşte bu hassasiyet dilin her alanına yayılıyor. Obez insan demek yerine obeziteli birey denmesi de bunun bir parçası. Çünkü kimse sahip olduğu bir hastalıkla tanımlanmamalı. Önce insan gelir, hastalık sonra. Bu, bireyin onurunu korumak ve obezitenin bir hastalık olduğunu kabullenmek için atılan en temel adımlardan biri. Peki, dil ve tanımdan bahsettik. Şimdi gelelim işin boyutuna. Bu hastalık ne kadar yaygın? İnanın, rakamlar hem dünyada hem de özellikle ülkemizde durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Sadece şu rakamı bir düşünün. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan. Evet, 1 milyar. Bu obeziteyle yaşayan insan sayısı. Gerçekten de küresel bir salgından bahsediyoruz. Peki ya Türkiye? Ülkemizdeki duruma baktığımızda TURDEP-I ve TURDEP-II adı verilen iki çok önemli çalışma var. Bunlar bize adeta 12 yıllık bir zaman yolculuğu yaptırıyor ve bu kısa süredeki değişimin ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor. Önce kadınlara bakalım. 1998'de yapılan ilk çalışmada oran %30. Sadece 12 yıl sonra 2010'da bu oran %44'ü geçmiş. Gerçekten çok ciddi, endişe verici bir artış. Erkeklerdeki tabloysa belki daha da çarpıcı. 1998'de %13'te olan oran, 2010'da %27'ye fırlamış. Yani oran ikiye katlanmış, hatta geçmiş. Artış %107. İnanılmaz bir rakam. Peki bu artış durdu mu? Maalesef hayır. Geleceğe yönelik yapılan projeksiyonlar bu yükselişin devam edeceğini ve 2045'e geldiğimizde oranın yaklaşık %35'lere ulaşabileceğini öngörüyor. Bu da tabii ki sağlık sistemimiz için çok büyük bir yük ve ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor. Rakamlar ortada, durum ciddi. Peki ama neden? Yani neden böyle bir artış var? Bu sorunun cevabı az ye, çok hareket et kadar basit değil. İşin arkasında çok daha karmaşık nedenler ve mekanizmalar var. Elbette işin en temelinde basit bir fizik kuralı var. Pozitif enerji dengesi. Yani aldığınız enerji harcadığınızdan fazlaysa vücut bunu yağ olarak depolar. Bu işin başlangıç noktası. Ama hikayenin tamamı kesinlikle bu değil. Çünkü obezite sadece bir irade meselesi değil. Bakın, işin içinde neler var? Genetik yatkınlık, atalarımızdan gelen tutumlu genler hipotezi gibi. Metabolik faktörler, yani vücudumuzun enerjiyi nasıl kullandığı. Bizi sürekli daha fazla yemeye iten çevresel etkiler, modern yaşamın getirdikleri.
davranışsal alışkanlıklarımız ve tabii ki açlığımızı, tokluğumuzu kontrol eden o inanılmaz derecede karmaşık hormonal sinyaller. Hepsi bir araya gelerek bu tabloyu oluşturuyor. Peki, tüm bu nedenleri anladık. Ama obeziteyi bir hastalık olarak görmemiz neden bu kadar önemli? Cevap basit. Çünkü obezite sadece bir kilo meselesi değil. Vücudumuzda adeta bir domino etkisi yaratıyor ve pek çok başka ciddi sağlık sorununu tetikliyor. Obezite adeta diğer kronik hastalıklar için bir katalizör görevi görüyor. Bakın liste ne kadar uzun. Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, hatta bazı kanser türleri, uyku apnesi, eklem sorunları, karaciğer yağlanması. Bütün bu hastalıkların riski obeziteyle birlikte katlanarak artıyor. İşte bu yüzden obeziteyle mücadele aslında tüm bu hastalıklarla mücadele etmek anlamına geliyor. Ve bu da onu bir numaralı halk sağlığı önceliklerinden biri yapıyor. Tüm bu veriler, tüm bu bilimsel gerçekler bizi aslında tek bir soruya getiriyor. Obezite gerçekten bir irade meselesi mi yoksa tıpkı diğerleri gibi yönetilmesi gereken kronik bir hastalık mı? Sanırım cevap artık çok daha net. Konuyu anladığımızda bakış açımız da değişiyor. Suçlamayı bırakıp anlamaya, yargılamayı bırakıp tedavi etmeye odaklanıyoruz. Yani obeziteyi kişisel bir başarısızlık olarak değil, hepimizi ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ele alıyoruz.